Önceki videoda eğim, yayılma ve dönmeyi öğrenmiştik. Ama bu kavramlar kendi başlarına pek işe yaramaz. Onlarla doğanın denklemlerini yazarız. Peki bir dalgayı matematikle nasıl tanımlarız? İki ucundan bağlı bir ipte salınan bir dalga düşünün. İdeal olarak bir ip üzerindeki her noktanın zaman içindeki yerini bilmek isteriz. Yani bir fonksiyon ararız. X ve T'nin fonksiyonu. X ipteki konum, T zaman, Y ise o an o aradaki yükseklik. Ancak bu fonksiyonu doğrudan yazmak çok zor, çoğu zaman imkansız. Daha akıllıcası şudur. Fonksiyonun kendisini yazmaya çalışmak yerine sistemdeki yerel değişimleri tanımlamak. Zamana göre değişim ve konuma göre değişim, yani kısmi türevler. Yerel kuralları yaz, küresel davranış kendiliğinden çıkar. Bu yaklaşıma diferansiyel denklem denir. Bu videoda tam olarak bunu yapacağız. Başlığımız dalga denklemi nereden gelir? Karışık görünüyor ama sonunda çok net olacak. Bir ip düşünün. İki ucundan gerilmiş, gergin duruyor. Bir gitar teli gibi. Her iki uçtan da T büyüklüğünde bir gerilim kuvveti çekiyor. Şimdi ortadan hafifçe çekip bırakalım. Ne olur? Titrer. Ve titreşim ip boyunca yayılır. Bir dalga oluşur. Sorumuz şu. Bu dalganın hareketini hangi denklem tanımlar? Cevap için ipin tamamına değil, üzerindeki çok küçük bir parçaya bakacağız. O küçük parça için temel kuralları yazacağız. İpten çok küçük bir parça kesip alalım. Yatay uzunluğu dx olsun. Bu parçanın kütlesi var. İpin uzunluk başına kütlesine μ diyelim. O zaman parçamızın kütlesi μ çarpı dx olur. Bu küçük parçayı iki taraftan bir şey çekiyor. İpin gerilimi. Sol uçtan sola doğru, sağ uçtan sağa doğru. Her iki taraftan da T büyüklüğünde. Eğer ip düz olsaydı, bu iki kuvvet tam olarak birbirini götürürdü ama ip eğri. Ve işte dalga denklemi tam da bu eğrilikten doğacak. Sol uçta ip yatayla küçük bir açı yapar. Buna teta sol diyelim. Sağ uçta da küçük bir açı yapar. Buna teta sağ diyelim. Gerilim kuvveti ipin yönünü takip eder. Yani sol uçta ip aşağı doğru eğiliyorsa kuvvet de o yönde çeker. Bizi ilgilendiren ipin yukarı aşağı hareketi. Yani gerilim kuvvetinin sadece dikey bileşenlerine bakacağız. Sol uçta dikey kuvvet eksi t çarpı sinüs teta sol. Aşağı doğru çekiyor çünkü. Sağ uçta dikey kuvvet artı t çarpı sinüs teta sağ. Yukarı doğru çekiyor. Net dikey kuvvet t çarpı sinüs teta sağ eksi sinüs teta sol olur. Şimdi çok güzel bir basitleştirme yapacağız. İpteki dalgalar genelde çok küçüktür. Dolayısıyla açılar da küçüktür. Küçük açılar için sinüs ile tanjant neredeyse eşittir. Yani sinüs teta yaklaşık olarak tanjant tetadır. Peki tanjant teta nedir? Tanjant karşı kenarın komşu kenarı oranıdır. Yani bir noktada eğimdir. Önceki videodan hatırlarsanız bir noktadaki eğim kısmi türevdir. İp yukarıda y, yatayda x ise eğim delta y bölü delta x'tir. O zaman sinüs teta sağ yerine sağ uçtaki delta y bölü delta x yazabiliriz. Sinüs teta sol yerine de sol uçtaki delta y bölü delta x yazabiliriz. Net kuvvetimiz şuna döndü. F eşittir t çarpı sağ uçtaki eğim eksi sol uçtaki eğim. Şimdi dikkat. Bir fonksiyonun iki yakın noktasındaki değerlerinin farkı o fonksiyonun türeviyle ilgilidir. Aynı şey eğim için de geçerlidir. İki eğim arasındaki fark eğimin de türeviyle ilgilidir. Eğer iki nokta dx kadar uzaksa sağ eğim eksi sol eğim yaklaşık olarak eğimin türevi çarpı dx olur. Peki eğimin türevi nedir? Eğim zaten dy bölü dx idi. Onun da türevi d kare y bölü dx kare olur. İkinci türev. Bu ipin ne kadar büküldüğünü, ne kadar eğri olduğunu söyler. Yani net kuvvetimiz sonunda şu hale geldi. F eşittir t çarpı d kare y bölü dx kare çarpı dx. Şimdi Newton'un ikinci yasasını hatırlayalım. Kuvvet eşittir kütle çarpı ivme.
Kuvvetimizi bulduk. F eşittir T çarpı d kare y bölü dx kare çarpı dx. Kütlemizi biliyoruz. M eşittir mü çarpı delta x. İvme nedir? İvme konumun zamana göre ikinci türevidir. İpin yüksekliği y olduğuna göre ivme d kare y bölü dt karedir. Şimdi hepsini f eşittir m eşitliğinde yerleştirelim. Her iki taraftaki dx'leri sadeleştirelim. Mü'yü diğer tarafa atalım. D kare y bölü dt kare eşittir t bölü mü çarpı d kare y bölü dx kare. Az sonra t bölü mü yerine tek bir sembol koyacağız. T bölü mü bir sayıdır. Karekökünü alıp ona c diyelim. Yani c kare eşittir t bölü mü. Bunun yerine koyunca elimizde şu kalır. D kare y bölü dt kare eşittir c kare çarpı d kare y bölü dx kare. İşte dalga denklemi. Peki ne diyor bu denklem? Kelimelerle okuyalım. Bir noktanın zamana göre ivmesi ipin o noktadaki eğriliğiyle orantılıdır. Düz yerlerde bir şey olmaz. Bükük yerlerde hareket başlar. Dikkat edin, aradığımız fonksiyonu değil, onun yerel kuralını yazdık. Diferansiyel denklemler fonksiyon bulmaz. Sistemin yerel kurallarını verir. Bu kurallara uyan pek çok fonksiyon bulabilirsiniz. Peki bu c nedir? Tanım gereği c eşittir karekök t bölü mü. Ama bunun çok güzel fiziksel bir anlamı var. C aslında dalganın ip boyunca yayılma hızıdır. Elimizde salınan bir ip var. T'yi büyütürsek, yani ipi daha çok gerersek, dalga çok daha hızlı yayılır. Mü'yü büyütürsek, yani ip daha ağırsa dalga yavaşlar. Neden böyle? Gergin ip daha sert tepki verir. Bu hızlı dalga demektir. Ağır ip ise hantaldır. Bu da yavaş dalga demektir. Bunu gitarın üzerinde her gün görürsünüz. Şimdi iki teli yan yana koyalım. Üstte ince bir tel, küçük mü, altta kalın bir tel, büyük mü. İkisine de aynı anda vuralım. İnce telden dalga daha hızlı yayılır. C büyüktür. Kalın telde ise dalga daha yavaş yayılır. C küçüktür. Kalın tel yavaş dalga, düşük ses, ince tel hızlı dalga, yüksek ses demektir. Peki gitarı akord etmek ne demek? Akord etmek aslında T'yi değiştirmektir. Vurguyu sıkarsın, T artar. C büyür, ton yükselir. Gevşetirsin, T azalır, C küçülür, ton düşer. Bir denklem, bir tek sayı C ve tüm müzik buradan çıkıyor. Aslında biz burada sadece bir ipin titreşimini bulduk. Ama aynı denklem her yerde karşımıza çıkar. Sesin havada yayılması, göl yüzeyindeki dalgalar, ışığın boşlukta yayılması, bir depremin yer kabuğunda yayılması hepsi dalga denklemidir. Hepsi aynı yapıdadır. Bir şeyin zamana göre ivmesi uzaydaki eğriliğiyle orantılıdır. Ve önceki videoda öğrendiğimiz araçlar burada işimize yarar. 3 boyutta yazdığımızda d kare bölü dx kare yerine eğimin yayılması gelir. Yani nabla çarpı nabla, nabla kare. Ses, ışık ve elektromanyetizma denklemlerinin hepsi bu yapıyı kullanır. Şimdi durup şunu düşünün. Dalga denklemini sıfırdan sadece Newton'un yasasını kullanarak çıkardık. Daha fazlası gerekmedi.